Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz değerli hocamız, plastik ve estetik cerrahi uzmanı, doçent doktor Can İlker Demir. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. geldiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok Neredeyiz? teşekkürler. Hocam ilk soruyla hemen başlıyorum. Meme küçültme nedir? Bize biraz bahsedebilir misiniz? Meme tabii anatomik lokasyonu nedeniyle bayanlarda özellikle yaş ilerledikçe sarkma yapabiliyor yağ çekim etkisiyle. Veyahut çocuk sahibi olduktan sonra emzirme nedeniyle memelerde büyüme meydana geliyor. Tabii bu memelerdeki sarkıklık ve büyüme çeşitli sorunlara neden olmakta. Ne gibi sorunlar burada ortaya çıkıyor? Örneğin vücut yapısındaki asimetri nedeniyle kıyafet bulmakta zorluk çekebiliyor veya uygun sütyen bulmakta zorluk çekebiliyor. Memelerin büyük olmasından dolayı alt taraftaki katlantıda terlemeye bağlı enfeksiyonlar meydana gelebiliyor. Bundan da öte meydana gelen ağırlık omuzlarda ciddi ağrı, hatta omurga problemlerine Kamburluk neden gibi. olabiliyor. Kamburluğa neden olabiliyor. Bu da hastalarda ciddi probleme neden olmakta. O yüzden ben her zaman şunu söylüyorum. Meme küçültme ameliyatı yalnızca estetik görüntü ameliyatı değil, aynı zamanda kişinin günlük yaşamdaki konforunu da arttıran bir ameliyattır. Ve bu ameliyattaki esas amacımız, yani nedir sorusuna gelirsek, büyük olan memenin hacminin küçültülmesi, eğer memelerde herhangi bir asimetri varsa asimetrilerin giderilmesi, sarkık olan meme dokusunun ve meme ucu yapısının dikleştirerek normal olması gerektiği yere getirilmesi olarak söyleyebiliriz. Hem konfor amaçlı hem estetik amaçlı yapılmış. Aynen, hem konfor amaçlı hem estetik amaçlı bu ameliyatları yapıyoruz. Hocam şimdi bir deformasyondan ya da yer çekiminden bahsettik ama hani ileriki yaşlardan ya da doğum sonrası bazen çok küçük yaşlarda da aslında çok genç yaş gruplarında da bu sıkıntı olabiliyor ya da çok ileriki yaşta ameliyat da düşünebiliyor. Meme küçültmenin yaşı var mıdır? Böyle Aslında genel olarak estetik ameliyatların yaşı vücut gelişiminin tamamen tamamlandığı. Meme özelinde düşünürsek eğer meme dokusunun son halini aldığı 18 yaşından sonra yapılmasını esasen biz öneriyoruz. Bu yalnızca meme ameliyatları için değil, genel anlamda estetik ameliyatlarda buna dikkat etmek gerekiyor. Bazı durumlarda çok büyük memelerde kişi artık bunu dışarı çıkamıyor, yaşayamıyor. Atıyorum memenin büyüklüğünden dolayı meydana gelen konforsuzluk psikolojik yapısını çok etkiliyorsa 1-2 sene daha öncesinden 16-17 yaşlarında da yapılabilir. Ama çok küçük yaşlarda 15, 14, 13 meme dokusunun daha yeni büyümeye başladığı yaşlarda bu ameliyatları önermiyoruz. Ama 18 yaşından sonra herhangi bir yaşta, yani biz bunun alt kısmını söylüyoruz. Bazen 60-70 evet, yaşlarında yani mesela, yaşlarda evet, daha ileri yaşlarda da bu ameliyatlar yapılıyor. Ve genelde de hastalar şunu söylüyor: ben niye bunca yıl bu ağrıyı, bu sıkıntıyı Beklemiş. çekmişim, keşke daha önce bu ameliyatı olsaydım. Evet. Hocam süper. Peki hocam sonuç olarak bir bayanda meme küçültme operasyonu yaptık ve sizden sonra bir gebelik süreci oluştu ve gebelikten sonra emzirme süreci tabii ki olacak. Bu emzirme sürecini etkileyen bir durum mu? Tabii bu da çok önemli bir soru. Hastalar bunu sıklıkla soruyor. Çünkü bazı hastalar evlenmeden önce veya yeni evli olan hastalar bu ameliyatlar olabiliyor ve emzirmede bu konuda ciddi bir problem yaratır mı yaratmaz mı soru işareti akıllarında kalıyor. Şunu söyleyebilirim, ameliyatların çok genelinde, yani meme küçültme ameliyatlarında emzirme etkilenmez. Çok küçük bir kısımda etkilenebileceği durumlar var. Bunu şöyle açıklayabilirim. Çok büyük memelerde, yani artık iyice kamburlaşmış, çok ağır, çok büyük memelerde ve hastanın isteği de çok küçük bir meme yapısı istiyorsa ameliyat tekniğini biraz değiştirmek gerekebiliyor. Bu değiştirilen ameliyat tekniğinde emzirme belki bir miktar etkilenebilir. Ama bu çok uç bir nokta, bu bahsettiğim. Normal, klasik yaptığımız meme küçültme ameliyatlarında biz meme ucundaki süt kanallarına, süt bezlerine herhangi bir müdahale yapmadığımız için, çünkü o süt bezleri yapılarının kanallarının alt kısmında biz çalışıyoruz ameliyat esnasında, etkilenmiyor. Bu nedenle emzirmenin etkilenmediğini söyleyebilirim. Peki hocam biraz iyileşme sürecinden bahsedecek olursak normal ya da sosyal hayatına ne zaman dönebilir? Baktığınızda çok sık yaptığımız bir ameliyat. Genel anlamda şunu söyleyebiliriz: ameliyattan sonra hastalara genelde bir 3-4 gün kadar evde istirahat etmesini öneriyoruz. Tabii 3-4 günden sonra artık normal yaşantısına dönebileceğini söylüyoruz. Yani dışarı çıkabileceğini, yürüyüş yapabileceğini, arkadaşlarıyla oturup bir yerde bir çay kahve içebileceğini söylüyoruz. Ama dikkat etmesi gereken, tabii bununla da bazı kurallar var. Bunları kesinlikle yasaklıyoruz. Nedir bunlar?
Atıyorum taşikardi yapacak, yani nabzı arttıracak şiddetli hızlı koşular mesela, bunları önermiyoruz. Veya kolunu çok kullanması gereken hareketlerini yapmamasını öneriyoruz. Bunlara dikkat ettikten sonra kişi genel anlamda birinci haftadan sonra normal yaşantısına dönebilmektedir. Hocam peki sonuçta bu bir operasyon ve insanların korkuları var. Bu ağırlı bir işlem mi? Ağrılı bir işlem mi? Aslında bu kişiden kişiye değişebilen bir şey. Yani çünkü bazılarında ağrı eşiği çok yüksek olabiliyor. Bazılarında ağrı eşiği daha düşük olabiliyor. Ağrı eşiği yüksek olan kişiler hiç ağrı hissetmeyebiliyor. Ama bazı kişilerde de böyle ağrı olduğundan daha fazla hissedebiliyor. Ama buna da genel bir cevap vermek gerekirse ilk 2-3 gün kadar ameliyata bağlı. Ne kadar kalıyor hocam hastanede? Hastanede bir Ameliyat gün. sonrası Hastane bir gün yatışımız sadece bir gün kalıyor. genelde, evet. Çok büyük bir aksilik olmazsa bir gün kaldıktan sonra sonraki gün hastamızı taburcu ediyoruz. Ağrılar 2-3 gün ödemlere bağlı bir miktar ağrı yapabilir. Ama dediğim gibi 3 gün kritik noktasında. 3. günden sonra ağrılar azalmaya başlayacaktır. Ama bu ameliyatın genel anlamda çok ağrılı bir ameliyat olmadığını söyleyebilirim. Ağrı kesicilerle devam edebiliyor. Tabii mutlaka ilaç tedavisi veriyoruz bunun için. Evet. Peki ameliyat sonrası iz kalıyor mu? Bu da güzel bir soru. Öncelikle şunu söyleyeyim. İz kalmayan bir ameliyat yok aslında. Yok. Yani bir yerde bir vücutta herhangi bir kesi yaptığımızda, oraya bir dikiş attığımızda mutlaka az veya çok iz kalmaktadır. Meme ameliyatları için de şunu söyleyebilirim. Memeyi küçültüp cildi toparlamak, dikleştirmek için çeşitli kesiler yapmaktayız. Ve yaptığımız bu kesilerde ameliyatın bitiminde dikişlerle kapatmaktayız. Bu da tabii bir dikiş izini meydana getirmektedir. Bu da genel anlamda şöyle devam ediyor. Böyle birinci ayda bir miktar kızarabiliyor dikiş atılan yerler. Ama bunun için de özel kullandığımız yöntemler var. İşte izgiderici Lazerler kremler, falan var. lazer tedavileri veya işte güneşten korunmasını mutlaka öneriyoruz. Sonuç itibariyle uzun dönemde, ki bu uzun dönemden kastım birinci yıl ve sonrasında, kişiyi çok rahatsız edebilecek bir iz kesinlikle kalmıyor. Yalnızca böyle çok dikkatli bakan gözler, işte burada bir hafif bir şey var, bir operasyon mu geçirdin sen diyebiliyor. Ama bu kesinlikle kişinin normal yaşantısını etkilememektedir yani. İz tedavilerine ne zaman başlıyorsunuz hocam ortalama? İz tedavisine 6 ay gibi mi? ameliyattan sonra 3. haftada çeşitli iz kremleriyle iz tedavilerine başlanmasını öneriyoruz. Hislerle ilgili bir sıkıntı oluyor mu hocam? His kaybı var mı? Bu da güzel bir soru. Bu da erken dönemde, yani ameliyattan sonraki 2-3 hafta bir miktar hissizlik meydana gelebilir. Bu tamamen ameliyatın doğasından kaynaklanan bir şey. Ama ilerleyen dönemde yara iyileşmeleri tamamlandıktan sonra his tamamıyla geriye dönmektedir. Yani bir his kaybı olmadığını söyleyebilirim. Evet. Peki ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken, yani şunlara dikkat edeceğiniz dediğiniz durumlar var mı? Tabii ameliyattan sonra iyileşme sürecini hızlandırmak için özel sütyenler hastamıza kullandırmaktayız. Bunu mutlaka kullanmasını 1 ay kadar öneriyoruz. Bunun dışında mutlaka antibiyotik, ağrı kesici gibi ilaçlar reçete etmekteyiz. Enfeksiyondan korunması ve ağrısını azaltması için. Spor özellikle çok soruluyor. Hocam spora ne zaman başlayabilirim? İşte kilo vermek istiyorum çünkü diyen hastalarımız oluyor. Bunda da ağır sporu 2 ay boyunca mutlaka yasaklıyoruz. Ama hafif sporlar, hafif yürüyüş, çok tempolu olmayan yürüyüşler 1. aydan sonra başlayabilir. Ama ilk 1 ay boyunca kol hareketlerinin kısıtlaması, yani kol hareketlerinin çok fazla yapmaması gerekmekte. Özellikle bizde hanımefendiler işte evde temizlik yapmayı çok seviyorlar. Hocam temizlik ne zaman yapabiliriz diye. Örneğin ev temizliğini 1 ay boyunca yapmayın diyorum. Veya mutfakta bir şeylerle uğraşırken atıyorum çok yukarıdaki dolaptan bir şey almaya çalışmayın. Ağır kaldırmayın diye bunları mutlaka öneriyorum. Bu süreçte ortalama 1 ay. 1 aydan sonra bunlar da yavaş yavaş kendini deneyerek yapabileceklerini söylüyoruz hastalara. Hocam peki ya son dönem çok trend. Yani herkes bir şekilde hocam benim burnum böyle olsun, benim burnum buna benzesin. Ya burun estetiğiyle ilgili de biraz bir şeylerden bahsedebilir misiniz bize? Yani burun estetiği tabii son yıllarda hem yurt dışında hem ülkemizde çok revaçta olan bir ameliyat. Bunun nedeni de burnun yüzün tam görünen bir noktasında olması. Bu da dışarıdan çok fazla yoruma neden oluyor. Bu da kişinin psikolojik yapısını etkileyebiliyor. Ve bu ameliyatların da yapıldığını görünce bu ameliyatları olmak istiyorlar. Burun estetiğindeki amacımız burnun doğal bir burun, kişinin yüz yapısına uyacak bir burun yapmayı amaçlıyoruz.
Bu yalnızca meme küçültme ameliyatında olduğu gibi estetik değil, aynı zamanda fonksiyonel de bir ameliyat. Yani hem nefes alsın burun hem de şekil olarak yüz yapısına uygun olan bir burun yapmayı amaçlıyoruz. Peki burun ameliyatlarında yine yaşı soracak olursak yaş aralığı var mıdır? Bunda da gene bahsettiğim gibi 18 yaşını beklemek gerekiyor. Çünkü burnun kıkırdak ve kemik yapılarının tam oluşması, son halini alması 18 yaşında meydana gelmektedir. Bunun bir istisnası var. Bu nedir? Atıyorum çok küçük yaşta travma geçirmiş hastalarda, yaşı ne olursa olsun, örneğin bir trafik kazası geçirmiş veya işte halı sahada futbol oynarken burnuna bir darbe almış ve burnunda kırık oluşmuşsa, yani burnun kendi doğal yapısı artık bozulmuşsa daha erken yaşlarda buruna müdahale edilebilir. Ama onun dışında normal doğduğundan beri normal kendi burnuyla kişi yaşamaya devam ediyorsa 18 yaşını beklemekte fayda var. Peki hocam daha erken yaşta müdahale edilmek zorunda kaldı diyelim. Bu ilerleyen süreçte ikinci bir ameliyat gerektiriyor mu? Böyle bir risk mi doğuruyor? Şimdi bu risk var. Gerektiriyor mu? Buna kesin gerektiriyor cevabını vermek biraz zor. Ama küçük yaşlarda yaptığımız müdahalelerde kişi büyürken burnu da aynı oranda büyümek zorunda, büyüyor. Ama bizim müdahale ettiğimiz bölgelerde iyileşme normal diğer bölgelerin iyileşmesi gibi veya büyümesi gibi değil, daha farklı büyümeler meydana gelebiliyor. Bu da ikincil ameliyatların gerekebileceği anlamına geliyor. Bu konuda da hastayı ve ailesini mutlaka bilgilendiriyoruz. Hocam peki ya son dönemlerde çok güzel işler yapıyorsunuz gerçekten. Eskiden biz insanlar burun ameliyatı olduğunda böyle göz altları mosmor, yüzler Evet. mosmor, yüzler çok şiş bir şekilde görebiliyorduk. Ama şimdi burun ameliyatlarını görüyoruz. Sadece küçük bir atel herhalde koyuyorsunuz şuraya. Evet. O kadar ve hiç morluk yok, ağrı yok, rahatça gezebiliyorlar. Evet. Bu son teknolojiyle entegrasyondan mı bağlı bu iş? Evet, bu şuna bağlı. Artık teknoloji çok gelişiyor. Artık ayak uydurmak da biraz zor. Yine bu tıp alanında, özellikle bizim estetik cerrahi alanında da teknolojik gelişmelerden çok etkileniyor. Çok yıllar önce, yani benim asistanlığımdan da önceki dönemlerde burun kemiğine müdahale ederken özel aletlerle diyeyim kırarak şekillendirme yapılıyordu. Ve bir dokuyu kırmak orada ciddi bir hasara neden oluyordu. Kanamalara neden olabiliyor, şişliklere neden olabiliyor. Bu şekilde yapılıyordu ama son yıllarda özellikle ultrasonik kesici cihazlar artık çıktı. Bu cihazların özelliği de kemiğe spesifik olması ve yalnızca kemiğe müdahale etmesi. Yani kemiğin altında veya üstündeki diğer dokulara zarar vermemesi anlamına geliyor. Hem kanama daha az oluyor hem spesifik olarak kemiklere istediğimiz müdahaleleri yapabiliyoruz. Bu durumda da tabii hasar az olduğundan dolayı şişlik, morluk, ağrı bunlar eskiye göre çok daha az olmakta. Bir diğer neden de tabii gelişen cerrahi teknikler. Burun ameliyatını yaparken işte hangi seviyeden ameliyat yapmak lazım, hangi seviyelere dikiş atmak lazım, hangilerinden korunmak lazım. Bunlar sürekli gelişen konular. Bunların da tabii mutlaka etkisi var. İzleyicilerimize söyleyebiliriz o zaman artık çok korkulacak bir operasyon değil burada. Değil, evet. Çok korkulacak bir operasyon Evet. değil. İyileşme süreci de sanırsam hani bahsedecek olursak çok daha konforlu değil mi? Hani biraz o süreçten biraz bahsetsek neler bekliyor? Yani ameliyat olmak isteyip ama korkuları olan izleyicilerimiz için onlara ne diyebiliriz? Şimdi şunu söyleyebiliriz, bu başta korkulacak bir ameliyat değil. Yani diğer herhangi bir ameliyattan daha fazla riski olan bir ameliyat değil. Bu ameliyattan sonra da tabii sizin de bahsettiğiniz gibi burun üstüne bir ateller koyuyoruz. İşte burun içine, önceden de burun içine tamamen kapatıcı tamponlar kullanılıyordu. Şimdi öyle yapmıyoruz. Mesela ortasında delik olan özel silikon tamponlar kullanıyoruz ki hasta iyileşme döneminde de burnundan nefes alabilsin. Çünkü burundan nefes alamamak ciddi konforu bozan bir şey. Bunda da gene benim klasik söylediğim 3 gün kuralı. 3 güne kadar bir miktar sızı, ağrı, şişlik meydana gelebilir. Ama 3. günden sonra genelde hastalarımız normal günlük yaşantısına dönebilmektedir. Burun üzerindeki işte atel, burun içindeki tamponlar gibi bunların çıkarılması da 1. haftada olmakta ve 1. haftadan sonra kişi normal yaşantısına, işine dönebilmektedir. Burada kritik bir nokta, 1. haftada hala burnun ödemi devam etmektedir. Yani son sonuç o ateli çıkarttığımız ve o gördüğümüz burun aslında son sonucumuz değil. Burnun son şeklini alması, ödemlerin gerilemesi, iyileşmenin tam olması için en azından bir yıl kadar beklemek gerekiyor. Süpersiniz hocam. Çok çok teşekkürler. Çok değerli bilgiler verdiniz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, Ağzınıza sağlık teşekkürler. hocam. 8'de Sağlık'ta bugün çok değerli konuğumuz plastik ve estetik cerrahi uzmanı doçent doktor Can İlker Demir ile
Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.